Hoş geldiniz. Bugün bir korku klasiği olan Silent Hill 2'nin perde arkasındaki ağır ambiyansın psikolojisini anlamlandırmaya çalışacağız. Sade bir korku oyunundan çok aslında esas rahatsız edici faktörünü gerilim türünden almakta. Hatta bu yüzden bir an önce save noktasına ulaşıp oyunu kaydedip kaçıp uzaklaşmak istiyorlar. Çünkü Resident Evil'daki kayıt noktaları olan daktiloların bulunduğu save odalarındakinin aksine Silent Hill'de save alırken bile diken üstündesiniz. Kayıt sesi ve animasyonu ile de bu hiçbir zaman güvende olmadığımız duygusunu sonuna kadar hissediyorsunuz. Bunun gibi her noktada bulunan ürkütücü ses tasarımı ve akıldan çıkmayan kendine özgü, dehşet verici ve seksüel duvar kaplamaları da bu anlatıyı bu noktaya getiren başarının bir parçası. Peki onu bu kadar harika yapan ne? Bu Sanrı kasabası ziyaretçilerine ne anlatmak istiyor? Ve neden ondan bu kadar çok esinlenen rakipleri tam olarak bu ambiyansın yarattığı psikolojiyi sağlayamadı? Bunları aydınlatalım. Bu noktada hikayeye aşina olmak adına spoiler içeren bir özet geçelim. Silent Hill 2, karısı Mary'den ziyaret etmesini isteyen bir mektup aldıktan sonra Silent Hill kasabasına gelen dul olan James Sunderland'in hikayesidir. Ancak Mary 3 yıldır ölü ve ölü bir insan mektup yazamaz. Mary 3 yıl önce o lanet hastalıktan öldü. Bu sözler James'e ait. Bu noktada James'in kafası karışır ve mektuba konu olan bu kasabayı araştırmaya karar verir. Gittiği yerde bazı yaratıkları gizleyen ve adeta kasabaya düşenlerin günahlarını örten oldukça yoğun bir sis ile karşılaşır. James bu sis yüzünden çoğunlukla bu yaratıklar ile yakın temasa girerek yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzden de o sisin beraberinde ne getirdiğini bilemez. Silent Hill bir korku oyunundan çok daha fazlasıdır. İnsan ruhunun derin bir araştırmasıdır. Kasabayı saran sis her karakterin taşıdığı gizli korkuları ve travmaları sembolize eder. Oyuncular bu tüyler ürpertici manzarada gezinirken hepimizin karşılaştığı psikolojik mücadelelerin yansıması ile kendi karanlıkları ile yüzleşirler. Silent Hill'deki canavarlar sadece birer tehdit değil, suçluluk, utanç ve çözülmemiş sorunların dışa vurumlarıdır. Her yaratık kahramanın ruhunun bir parçasını temsil eder ve onları unutmayı tercih ettikleri şeylerle yüzleşmeye zorlar. Bazı yaratıklar cinsellik ve şiddet temaları ile ilişkilidir. Bu James'in kayıpları ve bastırdığı duyguları ile ilgili bir çatışmaya yansıtır. Diğerleri ise yalnızlık ve çaresizlik duygularını simgeler. Yaratıkların bu dünyaya ait olmayan absürt tasarımı ve karakterleri oyuncuda rahatsızlık yaratarak bu karmaşık psikolojik durumları daha da derinleştirir. James kısa süre sonra kasabanın neredeyse boş olduğunu fark eder. Ancak yolu bazı insanlarla kesişir ve bu kişilerin her birinin sorunlu olduğunu görür. Her biri kendi zihninde tutsak kalan ve zincirlerinden kurtulamayan ayrı kişiliklere sahiptir. Eddie duygusal ve hırçındır. Hissettiği duyguları dışa vurma konusunda oldukça açık ve agresif bir karakterdir. Öfkesini kontrol etmekte zorlanır. Angela, travma sonrası stres bozukluğuna sahip ürkek ve içe kapanık birisidir. Laura ise oldukça geçimsiz, baş belası küçük bir kızdır. Hatta James'i bir odaya kilitleyerek ölüme terk eder. Bu noktada James bu kişilerin kendisine pek yardım etmeye gönüllü olmadıklarını görür çünkü her biri kendi iç dünyasında adeta bir bedel ödüyordur. James hislerin ardında kaybettiği karısı Mary'e tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaşır. İsmi de Maria'dır. Sanki Mary'nin o evrendeki alternatif bir versiyonu gibi. Maria kasabadan kaçma umuduyla James'in peşine takılır. Fakat öyle donuk bir ifadeye ve beden diline sahiptir ki bir beden taşıyan ama sadece tek bir özelliği olan tamamlanmamış bir robotla birlikteymiş gibi hissettirir. Onunla birlikteyken bile yanınızda birisi varmış gibi hissetmezsiniz. Maria'nın size eşlik ettiği yerlerde bile o sisli kasabada kendinizi yapayalnız hissedersiniz. Yanınızda %90'ı boşluktan ibaret olan bir benlik ile yürüdüğünüzü düşünün. Hem James hem de onun üzerinden bizler birebir aynı duyguları yaşıyoruz. Silent Hill 2 bu özelliğiyle de James'in tam olarak yaşadığı atmosferi onu yöneten oyuncusuna aktarabiliyor. James ne hissederse tam olarak onu hissediyoruz. Diğer oyunlar bunu taklit edemiyorlar. Kusursuz eşleşen empatiyi. Yönettiğimiz karaktere damar yolundan bir hortum ile bağlı gibiyiz. Tıpkı internete havada dolaşan dalgalar ile değil de doğrudan Ethernet kablosuyla bağlanmak gibi bir his. Ayna nöronlarla James'in ızdırabını deneyimleyebiliyoruz. O kasabadaki ambiyansın bizi tam olarak içeri çekebilmesinin perde arkasındaki neden bu. Işıklandırma, oyunun neredeyse tamamının siyah beyaz gibi görünmesine neden olan gri'nin farklı tonlarından oluşması, kasabanın boş sokaklarını ürpertici bir şekilde dolaştırması gibi bileşenler ile bu atmosferin dokusunu destekliyorlar.
Tüm bu olguları birleştirince de ortaya Silent Hill'in bu eşsiz, benzersiz, geçilemeyen atmosferi çıkıyor. Silent Hill 2'de Maria James'in peşine takılıyor gibi görünse de aslında James'in kendi zihninin bir yansımasıdır. Maria, James'in içsel çatışmalarını ve suçluluk duygusunu temsil eder. James, Maria'yı peşinde sürüklüyormuş gibi hissederken aslında kendi psikolojik durumuyla yüzleşmekte ve Maria üzerinden geçmişe dair anılarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Evet, hikaye boyunca James'in karşılaştığı tüm karakterler aslında kendi benliğinin bölünmüş birer parçaları. Yani her biri kendisinin içinde bulunduğu psikolojinin yansıması. Bu nedenle gördükleri sorunlu kişilere bakınca aslında kendi ayna yansımasına bakmış oluyor. Bu yüzden kimse ona yardım edemiyor. Ve her bir karakter bölünmüş tek bir yapıya sahip olduğu için adeta ruhları eksikmiş gibi hissettirir. Sahip olduğu travmatik kişilikleri dışında kalan tüm yapıları saf boşluktan ibarettir. Onların yanında adını koyamadığımız bir huzursuzluk hissi yaşamamızın sebebi budur. Onların temsil ettikleri kişilikler dışında bir yönleri yoktur. Bu yüzden tek boyutludurlar. Maria piramit kafa tarafından öldürülür. Ancak bir süre sonra açıklanamaz bir şekilde canlı bulunur. James, Silent Hill'i daha da keşfettikçe Maria'yı tekrar kurtarır ve ölümünü izler. Angela'yı kurtarır ve ölümünü izler. Eddie'ye yardım etmeye çalışırken ölmesini ve onu öldürmek zorunda kalmasını izlerken Laura, James'in Eddie'yi kurtarma çabasını engeller. Bulduğu her fırsatta James'e zorluk çıkartmaya devam eder. Tüm bunlar James'in geçmişiyle yüzleşmesiyle sonuçlanır. James'in ölümcül bir hastalığın pençesinde yitip giderken karısına ötenazi yaptığı ortaya çıkar. Hem onu acısından kurtarmak hem de böylece hayatına devam edebilmek adına. Oyun içinde verdiğiniz kararlara göre James karısının tıpkısının aynısı olan Maria'ya gönlünü kaptırıp Silent Hill'i terk edebilir, kasabayı Laura ile terk edebilir, kasabanın şeytani güçlerini kullanarak ölen karısını diriltebilir ya da suçluluk duygusuyla parçalandıktan sonra kendi hayatını sonlandırabilir. Silent Hill her köşesinde psikolojik bir gerçeğin saklı olduğu, zihnin derinliklerine yapılan unutulmaz bir yolculuk. Bize kabuslarımızın derin bir kendini keşfe yol açabileceğini hatırlatıyor. Bölünmüş kişiliklere geldiğimiz vakit Laura aslında hiç kimseyi öldürmeye çalışmıyor. Oyun boyunca Laura, James'in geçmişiyle ve içsel çatışmalarıyla yüzleşmesine yardımcı olan bir karakterdir. Onun amacı James'in karısı Mary'nin ölümünün anlamasına yardımcı olmaktır. Laura'nın hareketleri James'in suçluluk duygularını ve kayıplarını simgeler. Yani Laura'nın eylemleri daha çok James'in içsel dünyasını aydınlatmaya yöneliktir. Laura, James'in Mary'nin ölümündeki rolüyle yüzleşmesini sağlamak amacıyla onu bu şekilde odaya hapseder. Bu, James'in kendi hataları ve duygusal yükleriyle başa çıkması için bir fırsat sunar. Eddie, insanın karanlık yüzünü temsil eder. Eddie, öfke, çaresizlik ve intihar düşünceleri gibi karanlık duyguların bir sembolüdür. James'in içinde kopan fırtınaların yansımasıdır. Eddie'nin davranışları şiddet ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi gösterir. Kendini dışlanmış ve kötü muameleye maruz kalmış hisseder. Bu da onda öfke patlamasına yol açar. Angela, James'in intihar, güven problemi ve ürkek kanıtıdır. Angela'nın ruh hali zaman zaman intihara meyilli ve ardından sakin ve korku dolu olacak şekilde değişkendir. Mental sağlığı onun gerçeklikten kopuk olduğu işaretlerini gösteriyor. Kendi içinde kaybolmuş tavrı ve yıllarca kendisine söylediği yalanlar ile yaşadığı azap sonucu artık içinde zapt edemediği duyguları ve hayatı ile yaratmış olduğu alevler tarafından yutuluyor. O, James'in mücadeleyi kaybedip testten geçemediği sonu. Maria, James'in Mary'yi yeniden canlandırma arzusunu ve kaybettiği sevgiyi temsil eder. Onun cazibesi ve karısına olan benzerliği James'in Mary'nin acısına son verme kararını sorgulatan, pişmanlıkla huzur bulmuşluk arasındaki ikilem ile yüzleştiren karakterdir. Maria, James'in kayıplarını derinleştirir. Çözümün sağlanması yolunda onun yarasına tuz basarak bir nevi maruz kalma terapisi dediğimiz yöntemi kullandırır ve bu uğurda kendisini bulmasına yardımcı olur. Sonuç olarak yolu sessiz tepeye düşenler veyahut davet edilerek düşmek zorunda bırakılanlar kendi içsel duyguları ile bir test verirler ve ya kendi kimliklerini bularak kasabadan ayrılırlar ya da kendi ızdırabının testinden geçemeyip kasabada yitip giderler. Çünkü Sessiz Tepe isimli bu kasaba azap içinde olanları kendi benliği ile yüzleştiren bir elektir. Peki piramit kafa, onun olayı ne? Oyunun sonlarına doğru James'in kendisine ettiği itiraflarda bunu açıklığa kavuşturuyorlar. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. That's all over now.
I know the truth. Now it's time to end this. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun psikolojisi hakkında daha fazla video için bu kanala abone olabilirsiniz.